Merhaba, Hıvak Bili'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz NASA Mühendislik kurucusu Kevork Hamamcıyan. Kevork Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Kevork Bey, siz uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz biz aslında. Kaç yılda nerede doğdunuz, nasıl bir çocukluğunuz vardı? 20 Şubat 1959 doğumluyum. İstanbulluyum. Yedi İstanbulluyum. Bunu biri sorar, nerelisin? İstanbulluyum. Aslen nerelisin? Yani herkes İstanbullu kardeşim. Aslen nerelisin? Ya kardeşim işte İstanbulluyuz. Herkes İstanbullu. Baban İstanbullu. Deden ya kardeşim Adem Hava'ya kadar gidecek miyiz böyle yani? Nereye? Ne oluyor yani? Neyse netice itibariyle bu şey çıkınca, nüfus idaresinde soy ağacı hikayesi çıkınca oradan baktım, hakikaten yani İstanbulluymuşuz. Dedemin dedesi de dahil olmak üzere, zaten daha geriye gitmiyor, İstanbulluyuz. Yani doğma büyüme Yedigöbek İstanbulluyuz diyebilirim. Anne tarafı, annemin babası Bingöllü. Bingöl Kığılı. Anneannem İzmit Bahçecikli. Biz de İstanbulluyuz. İstanbulluyuz. Öksüz büyüdüm ben. Yani babam ben doğmadan, daha doğrusu doğduktan bir hafta sonra vefat etmiş. Hiç babamı tanımıyorum. Annem de daha sonra evlenmeyince ben tamamen öksüz büyüdüm. Fakir bir aileydik zaten. Bir ailemiz fakirdi. 1971 yılında ilk iş hayatına girdim. Okumak istemeyince tabii ailem de sen dedi çalışacaksın o zaman dediler. Bir işe girdim. Bir konfeksiyon fabrikasına girdim. Konfeksiyon değil, trikotaj fabrikası. Orada çalışmaya başladım. Elma Dağı'ndaydı. Orada çalışmaya başladım. Ama küçüklüğümden beri ben teknik işlere meraklıyım. Çok severim teknik iş. Bir şey olsun, bir vida bir şey sökeyim, bir şey yapayım falan. Bu acayip severdim böyle şeyleri. Bir de bizim çocukluğumuzda internetmiş, bilgisayarmış, ne bileyim o şimdi oynuyorlar ya, böyle şeyler yoktu. Dolayısıyla biz kendimiz oyuncağımızı kendimiz icat ettik. İthalat diye de bir şey yok tabii o dönemde. Kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık, kendimiz oynardık. Ne bileyim çocukken kartonları keser ev yapardım. İskambil kağıtlarını üst üste koyar, yıkılmadan kocaman bina yapmaya çalışırdık. Sokaktan rulman toplar, paten yapardık. Bunu benim yaşımdakiler bilir tabii. Paten yapardık filan. Dolayısıyla böyle el işine yatkınım yani. Bir takım tutma, bir şey yapmaya yatkındım. İşte trikotaj fabrikasında işe başladım. O işte pek bana göre değildi ama neticede triko örerken onun bir makinesi var. İşte böyle elle kolup sallıyorsun falan. Onu yapmak istiyordum. Yaşım da küçük. Pek bana yaptırmadılar ama bir zaman sonra anladılar ki ben bu işlerden hevesliyim. Ben de o işi yapmaya başladım. Neyse bir sene ya sürdü ya sürmedi. Kapandı fabrika. Fabrikanın sahibi dedi ki kapanıyor artık dedi. Sen dedi şeye git. Bir satış mağazası vardı Nişantaşı'nda. Oraya gidip orada çalışmaya devam edebilirsin sen dedi. Tamam dedim, çıktım. Şeye giderken, Nişantaşı'na giderken yine Elma Dağı'nda Buzkap firması vardı. Buzkap'ın sahibi de rahmetli Kurken Ustam. Nurlar içinde uyusun. O da kapıdaydı, beni gördü. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye konuşurken tanışıyorduk zaten kendisiyle. Dedim böyle fabrika kapandı dedim. Ben dedim Nişantaşı'na satış mağazasına gönderiyorlar dedim. Orada çalışacağım dedim. Ne çalışması oğlum dedi. Tezgahtar mı olacaksın be oğlum dedi. Gel dedi burada dedi sanatın olsun, elinde bir sanatın olsun dedi. Bilmiyorum dedim, gideyim de bakayım dedim. Gittim bir hafta orada çalıştım ama o bana göre bir iş değildi o, yani bir satış yapayım. Kadınlar hiç bana göre bir iş değildi o iş. Neyse sonra geldim Buzkap'ta, ben dedim burada çalışmaya başlayacağım. Giriş. Oraya işe girdim. 15 yıl orada çalıştım. 15-16 yıl orada çalıştım. Askere gittim geldim. Askerinizi nerede yaptınız? Askerliği Kars Kağızman'da yaptım. Hiç bu yaptığınız meslekle ilgili bir icraat oldu mu? Orada da komik bir şey oldu. Ben kışın asker oldum. Yani Kasım'da 3 tertip dedikleri. Kaç ayda o yıllarda askerlik? 1979.
Kaç ay sürüyordu? 18 ay. 18 ay. 18 ay. 79'un Kasım ayında Amasya'ya gittim. Şubat'ta da dağıtım oldu. Kars Kağızman'a gittim. Buzdolabı, mesleğim bu buzdolabı, buz makinesi yapıyoruz. Buzdolabı yapıyoruz. Kağızman'a gittim. O zaman hep dedi ki mesleği olanlar askerde rahat eder filan diye. Hacım gittim Kağızman'a, her taraf kar. Buzdolabı ne ya? İhtiyaç yok. Ya şimdi orada bakıyorum, burada diyorum buzdolabı desem, ya zaten her taraf buzdolabı, ne işe yarayacak diyor, kendi kendime düşünüyorum. Neyse içeri girdik, kayıt mayıt olduk. Orada böyle bekliyoruz sırayla. Bölük komutanları da geliyor. Kendi işlerine yarayacak kişileri kendi bölüklerine almak istiyorlar haliyle. Tahir Üstemen, hiç unutmuyorum. Orada dolaşıyordu. Gençten de bir arkadaştı. Herkese bakıyor ediyor. Bana geldi. Mesleğin var mı dedi. Var dedim. Buzdolapçıyım dedim. Baktım burnu kıvrıldı, yani ne yapacak buzdolapçı falan gibi derken. Nereden aklıma geldiyse fotoğrafçılık da yaptım dedim. O fotoğrafçılığa meraklıydım o zaman. Kendi karanlık odam vardı. Filmleri banyo yapardım falan yani. Oradaki fotoğrafçı, garnizon fotoğrafçısı da oradaymış. Rahmetli oldu şimdi. Ahmet Fırın, onun da hikayesi başkadır. Onu da ayrıca anlatırım. Ahmet dedi ki, Ahmet dedi, bak dedi, adam arıyordum, fotoğrafçıymış bu dedi. Ha öyle mi dedi. Tamam o zaman seni bizim bölüğe alalım dedi. Aldı bizi işte 33. Piyade Alayı Karargah Servis Bölüğü'ne. Oraya girdim, fotoğrafçının yanına. Hiç ilgim yok ya, profesyonel fotoğrafçılık yapmamışken adamın yanında, Ahmet'in yanında fotoğrafçılık yapmaya başladım. Çünkü Ahmet 4 ay sonra terhis olacaktı. Onun yerine devam. Onun yerine ben devam ettim ama tabii Ahmet profesyonel fotoğrafçıydı. Afyonluydu çocuk. Kendi orada canavar gibi fotoğraflar yapıyor ama ben onun gibi değilim. Ben amatör yapıyorum yani o işi. Ama ondan öğrendim. İşi öğrendim nasıl yapıldığını. Ve ben orada 20 ay boyunca 20 ay değil işte 16 ay boyunca fotoğrafçılık yaptım. Gayet iyiydi. İşte iyi olmayan bir tek şey, darbe sırasında askerdim. Yani ben asker olduğum zaman darbe oldu. Sonunda izin de kullanmadığım için Uzun bir süre. bir ay önceden birdenbire bir ay bize erken terhis yaptılar. Bir ay askerliğim bitmesine bir ayım varken birdenbire askerliğim bitti. Aniden bitti yani askerliğim. Ondan sonra geldim tekrar Buzkap'ta çalışmaya başladım. Yine herhalde 87'ye kadar, 88'e kadar ya da 89'a kadar Buzkap'ta çalışmaya devam ettim. Orada buz makinesi imal ediyoruz biz Buzkap'ta. Tanıştığımız orada değildi, daha doğrusu benim arkadaşımın asker arkadaşı vardı, eski ortağım. O gelip giderdi. İşte onun da beni teşvik etmesiyle beraber Buzkap'tan ayrıldım. Onunla beraber buz makinesi yapmaya başladık. O Manitoba marka bir buz makinesi vardı. Onu yapmak istedik. Onu yaptık. Bir takım problemler yaşamamıza rağmen sonra onu da düzelttik ama bir müddet öyle gitti. Bir müddet sonra ithalat serbestliği oldu. Herkes ithalat yapmaya başladı. Dışarıdan buz makineleri gelmeye başladı. Pahalı olmasına rağmen biz gene tek tük satıyorduk ama sonra mutfakçılar işi komple almaya başladığı için bir proje alıyor, komple mutfağı yapıyor. İçinde buz makinesi de var. O zaman da müşteri tabii hiç bakmıyor. Buz makinesi kaç para, bu adam bize kaç para vermiş, ona bakmıyor. Komple bir para söylüyor. O da onun içinde gidince bizim buz makinesi işi yattı. Biraz işte gene sanayi tipi dolap yaptık. Bir miktar soğuk oda yaptık. Ondan sonra biz de zaten Kurken ortağım klimacıydı. Klima servisiydi. Ben de o işe döndüm. Bu sefer satışa döndük. Levent'te bir mağaza açtık. Carrier bayiliği yaptık uzun bir sene. Sonra taahhüte döndük. O bu derken 22 yıl ortaklığımız devam etti. 22 yıl sonra karı koca ayrılıyor, yani ortaklıkta ayrılır. 22 yıl sonra 2010 yılının sonunda ayrıldım ve 2011 yılda NASA mühendisliği kurdum. Ama açınca da, yani NASA mühendisliğe geçince de kendi kendime dedim ki ben dedim artık yapmayacağım yani. Taahhüt falan yapmam. Çünkü problemli bir iş. Bir de ben şantiyeciliği sevmiyorum. Yani gideyim şantiyede, orada bazıları sever. Evet. Ortağım sever mesela, bayılır, gitsin orada yapsın gibi. Ya ben sevmiyorum arkadaşlar. Yapayım edeyim ya, biri gitsin yapsın, tamam ben projelendireyim yapayım edeyim ama gidip şantiyelerde bunlarla uğraşmayı sevmiyorum. Sevmedim bir türlü. Onun için bir de insanlarla uğraşmak da ayrı bir sıkıntı bu işlerde. Ben dedim bu işi yapmayacağım. Ben satış yapacağım. Tabii taahhütten gelme olduğum için bir müddet mecbur oldum. Taahhüt yapma, herkes beni öyle tanıyor. Bir müddet devam ettim. Ondan sonra tamamen satışa döndüm. Önce kurdum. Fanmarketi.com diye bir online satış mağazası kurdum. Bunu kurduğumda da herkes diyordu ki ya bu iş yapmaz. Yani fan kim alacak?
Ben dedim ki alırlar ya, niye almasınlar? Yani daha önce deneyenler oldu dediler. Tedarikçiler özellikle. Ama dedi şey olmadı. Başarılı olamadılar dedi. Ben dedim bilgisayardan falan anlıyorum. Ben başarılı olurum. Niye olmayayım? İşte o gün bugündür 2012'den beri benim fanmarketi.com var. O devam ediyor. O başarılı bir şekilde devam ediyor. Satış yapıyoruz. Havalandırmayla ilgili ne varsa hepsini orada satıyorum. Satıyorsunuz. Peki NASA mühendislik, NASA ismi nereden geliyor? Bildiğimiz NASA'dan mı yoksa? Yok, bildiğimiz NASA'dan gelmiyor. Açılı bu var mı? Var. Herkes onu soruyor. NASA benim çocuklarımın isimlerinin ilk iki harfidir. Nadine ve Sayat. Bunları birleştirince NASA oluyor. Nasıl oldu? Böyle bir şey buldum. Dolayısıyla NASA bu. Yani yoksa uzaylı NASA. Ama hoş oluyor tabii. Evet. Mesela bir müşteriyle görüşmeye gidiyorum. Kapıda adam soruyor nereden geliyorsunuz diyor. NASA'dan geliyorum diyorum. Şöyle bir garip bakıyor adam. Ya diyorum işte bu uzay gemisi falan diyorum. Bunlarla uğraşıyoruz. Peki NASA'yı kurduğunuz yıllardan bu zamana kadar ne gibi gelişmeler oldu? Hangi ürünleri siz ithal ediyordunuz veya sektöre sunuyordunuz? Şu anda neler yapıyorsunuz? Dediğim gibi NASA'yı kurduğumda bir taahhüt şirketi gibi mecburen öyle başladım. Sonra satışa döndüm. Benim bir de en büyük hayalim hava temizleme cihazları, yani profesyonel cihazlarda hava temizleme ile ilgili çalışma yapmaktı. Bunun için de Amerika'dan RGF markalı bir ürün bulmuştum. Bunu önceki şirketimdeyken keşfettim. Onu devam ettirdim. Fakat çok tanınan bir sistem değil o. Çok zor müşteriyi ikna etmek. Çok güzel bir sistem ama müşteriyi buna ikna etmek çok zor. Ben ısrarla yıllarca buna çalıştım. Bu olacak, yapacağız, edeceğiz falan diye. Tamam, çok projeler de yaptım ama öyle çok fazla istediğim gibi yürümedi o iş. Sonra bu işi ultraviyole lambaya çevirmeye başladım. Çünkü ultraviyole lamba herkes tarafından bilinen bir şey. Ama nedir bu havalandırma cihazında kullanılmasını bilmiyorlar. Ona döndürdüm. Amerika'dan Fresh Air UV firmasıyla anlaştım. Önce onun mallarını getirdim. Onu satmaya başladım. Öbür RGF'den daha iyi gidiyordu. Sonra Fresh Air UV beni istemedi. Sebebine gelince bunu sonradan öğrendim. Meğer Fresh Air UV'nin kurucusu RGF'de çalışıyormuş. RGF'den ayrılmış ve RGF'e rakip olarak Fresh Air UV'yi kurmuş. Bana dedi ki sen dedi hem RGF satıyorsun hem Fresh Air UV satıyorsun, böyle olmaz dedi. Ne yapacağız? RGF'i bırakacaksın dedi. RGF'de olup da bende olmayan hiçbir ürün yok dedi. Dolayısıyla dedi RGF'i bırakacaksın, sadece benimle çalışacaksın. Ya ama ben kendimi yırtmışım senelerce RGF diye, nasıl bırakayım yani bunu? Dedim ki yok kardeşim, onu bırakamam ben, kusura bakma. Bu kadar sene ben ona emek verdim. O zaman dedi beraber çalışamayız dedi. Türkiye'de başka bir firma Fresh Air UV'yi aldı. Ben tabii o sırada boşta kaldım. Şimdi ne yapacağım? Kimle çalışacağım? Bu sefer de başladım tabii ultraviyole lamba diye. Bu sefer de yine Amerika'dan Ultravation diye bir firmayla temasa geçtim. Onun temsilciliğini aldım ve Türkiye'de Ultravation'dan ultraviyole lamba getirmeye başladım. Bu Ultravation'da özel bir lamba yapıyordu. T3 dedikleri bir sistemle bir lamba yapıyor. Normal ultraviyole kadar enerji tüketmesine rağmen yüksek çıkışlı ultraviyolene kadar da etkili oluyor. Çünkü üzerinde özel bir kılıf yapıyor. Lambanın üzerine, bu soğuktan etkilenmiyor. Ultraviyole lambalar soğuktan etkileniyor. Ne kadar soğuksa lambanın gücü o kadar düşüyor. Dolayısıyla bazı firmalar yüksek çıkışlı lamba satıyoruz deyip müşteriye empoze ediyorlar. Kevork'un sattığı lamba 40 watt, ben sana diyor 80 watt veririm falan diye diyor mesela. Niye? Çünkü o kaybı karşılasın diye. Soğuktaki kaybı karşılasın diye. Bunu söylemiyorlar tabii, doğal olarak bunu söylemiyor. Müşteriye ne diyor? Yüksek çıkışlı lamba veriyorum ben diyor. Ya benim getirdiğim lamba öyle değildi. 40 wattlık lamba ama 80 wattlık güç veriyor aynı sıcaklıklarda. Çünkü klima santralinin içine koyduğun zaman buz gibi hava esiyor üstüne. Bir hayli ondan da satışlarım oldu. Onu satıyorum. Pandemi döneminde bu ultraviyoleye çok şey çıktı. Rağbet oldu. Korkunç bir rağbet var. Ya günde o kadar çok teklif veriyorum ki şu hale geldim. Ya herkes ultraviyole satsa ben gene köşeye dönerim yani. Rakip hiç dinlemiyorum. O kadar çok teklif var yani. Yetişemiyorum tekliflere. Artık işi otomatikleştirmiştim. Her şeyi otomatikleştirdim. Teklif istediler mi 15 dakikadan 30 tane klima santralinin şeyini çıkartıp veriyorum yani. Ama tabii böyle olunca devlet de buna önlem aldı. Çünkü kilot satan bile ultraviyole lamba satmaya başladı. Devlet de buna önlem almaya başladı. Ultraviyole lambaya CE zorunluluğu getirdi. Bu arada ben Finansbank'ın işini aldım.
pandemi döneminde. Finansbank'ın Kristal Kule, Ümraniye'deki merkezi. Bir de Erzurum'da bir yeri var, Eromer. Oraların bütün klima santrallerinin ultraviyole işini ben aldım. Akasya Alışveriş Merkezi'nin işini aldım. Akbatı Alışveriş Merkezi'nin işini aldım. Bunları da aldım. Bir de CE zorunluluğu getirince biraz problem yaşadık. Çünkü Amerikalı firma yani Ultravation CE'si yok. CE almak istemedi. Bende siparişim var. Sipariş vermişim. Onları sıkıştırdım. Aldı CE'yi. Mallar geldi. Fakat bu sefer de TSE ben bu CE'yi kabul etmiyorum dedi. Mallar gümrükte. Olmuyor yani. Mal alamıyoruz. Anan yaşı, baban yaşı öyledir, böyledir filan derken o malı çektik. Ondan sonra da Amerikalı Ultravation dedi ki ya dedi ben dedi uğraşamam sizinle dedi. Benim CE bu dedi. Bunu alıyorsan alıyorsun, almıyorsan yapacak bir şeyim yok dedi. Yani haklı olarak. Ne yapsın yani adam? Gene ben ortada kaldım. Ne yapacağım? Bu sefer Avrupa'dan bir üretici buldum. Ultraviyole üreticisi. Ona Ultravation'ın teknik dokümanlarını gönderdim. Ben dedim bu lambadan istiyorum. Yapar mısın dedim. Yaparım tabii dedi. Şimdi oradan getiriyorum. Ona yaptırıyorum. Oradan getiriyorum. CE sorunum da kalmadı. Avrupa'dan geldiği için. CE sorunum da kalmadı. Zaman zaman Çin'den de getirdiğim oluyor. Şimdi mesela yeni bu koku gidermek için özellikle ESP cihazlarında kullanıyorlar. Kokuyu yok etmek için ultraviyole lamba kullanıyorlar. Bu özel bir lamba. Yani standart bir ultraviyole değil bu. O lambayı getiriyorum. Onu Çin'den getiriyorum. Çünkü Avrupalılar da artık her şey çok pahalılaştı. Avrupa'da da pahalı. Şimdi onun Çin'den getiriyorum. Hatta geçen sene İSKİ'ye verdik. İSKİ'nin arıtma tesislerinde bir cihazları varmış. İçinde bu lambalardan var. Oraya verdim bu malı. Şimdi onları da devam ediyorum. Nasıl 2025 yılı nasıl geçti? Kötü diyemem. Kötü diyemem çünkü özellikle ultraviyole lamba konusunda güzel işler yaptım. Güzel projeler yaptım. İşte bir İSKİ bu işin başında. Birkaç proje daha yaptım. Klima santral üreticileriyle ben daha çok çalışıyorum. Dolayısıyla bu üreticilere ben onlar yaptığı müddetçe ben de bunlara lambaları veriyorum. Peki 2026'da yeni bir şeyler olacak mı? Yeni ürünler? Valla ürün olarak bir şeyim yok. Bu şeyi düşünüyorum işte bu kokuyu önlemek için olan ona biraz ağırlık vereceğim. Çünkü bu kokuyu almak için lamba kullanan bir firma var. Şimdi onun ismini vermeyeyim de ama bilen bilir. Kendi lambasını kullanıyor o işe. O lambanın aynısını ben yaptırdım. O lambayı oraya davlumbazların içine konuyor. ESP cihazlarına konuluyor. Hatta ESP olmadan sadece ultraviyole ile olan cihazları var. Evet. Onlara vereceğim. Fakat burada bir şey var. Müşterinin düşüncesini kırmak zor. Çünkü firma benim lambamı kullanmak zorundasın diyor. Kullanmazsan bozulur, işe yaramaz diyor. Korkutuyor müşteriyi. Halbuki alakası yok. Aynı lamba. Onu bir kırarsam buradan yürümeye devam edeceğim. Peki NASA ile ilgili yine sorularımız olacak ama biraz sizinle ilgili sorularımıza dönelim. İşkolik miyiz? Biraz. İş dışında hobileriniz, başka böyle ilgilendiğiniz konular var mı? İş dışında çok fazla bir şey ilgilendiğim yok. Ben boşta bile dursam ne yaparım diye düşünüyorum. Mesela şimdi şey yapıyorum. Rakip firmalarda olan, Amerikalı firmalarda olan ultraviyole lambalarda bir hesaplama programı var. Bunu kimseye vermezler. Kendileri kullanıyorlar. Gayet süslü bir programdır. Bir seçim yaptığı zaman işte lambanın evaporatördeki yerini, ışıma harita çıkartır renkli olarak falan. Ve bunu müşterinin önüne attığı zaman tabii müşteri bundan etkileniyor. Benim böyle bir şeyim yok. Ben hesaplıyorum ama tabii böyle bir gösterişli bir şeyim yok. Şimdi onu yapıyorum. Aşağı yukarı 15 gündür uğraşıyorum. Gayet başarılı bir şekilde geldik. Tahmin ediyorum ki bir 15 gün sonra tamamen ben de onlar gibi raporları vereceğim. Peki Kevork Bey, NASA'da ilk sattığın ürünü hatırlıyor musun? Ve kime sattığını? Hatırlıyorum. İlk sattığım ürün bir kadına evindeki ocağın üzerine davlumbaz yaptım. Değişik bir müşteriydi. Değişik bir davlumbaz istedi. Nasıl bir şey istiyorsun dedim. Ben dedi yuvarlak istiyorum dedi. Böyle kocaman yuvarlak bir şey istiyorum dedi. İlk onu yaptım. Yaptırdım onu. Onun üzerine de bir şey koyduk. Fan koyduk dışarıya. İlk sattığım ürün oydu. Yuvarlak istemesinin sebebi estetik açıdan. Estetik açıdan. Başka bir şey açıdan değil. Yuvarlak istiyorum dedi. Yaptık. Gayet de başarılıydı. İlk yaptığım iş oydu. Peki sizden bir sektör değerlendirmesi alsak?
Türkiye'de yaptığınız işi değerlendirdiğiniz zaman yurt dışına göre ne gibi artıları, ne gibi eksileri var? Eksik olanlar neler? Ya en büyük eksik bana göre şimdi milletin söylediği gibi ara eleman dediğimiz bu işi yapacak kişi. Bunlar yok, artık usta yetişmiyor. Herkes okuyor, herkes üniversite mezunu. Herkes üniversite mezunu olunca herkes masa başında ben proje yapayım derdinde. Kardeşim dış üniteye kim takacak klimada? Yani bu birilerinin bunu yapması. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da adam üniversite mezunu da olsa illaki çalışıyor. Peki çok eski bir soru soracağım. Yani eskiye uzanan. Çok genç yaşta çalışmaya başladınız. O konfeksiyon atölyesi kapandıktan sonra satış mağazasına giderken buz kapa uğramasaydınız başka bir sektörü tercih eder miydiniz şu andaki koşullarda? Yani bu sektöre tekrardan girmek ister miydiniz? Vallahi bunu hiç düşünmedim. Ya, buz kapla karşılaşmasaydım ne olurdu onu da ben de bilmiyorum. Yani gene herhalde böyle bir zanaatla ilgili bir şey yapmış oldu ama bizim cenahta genelde kuyumcudurlar. Belki kuyumcu olurdum. Yani bir kuyumcunun yanına girerdim. Belki kuyumculuk yapardım. Ama o işte bana göre değil ama. Daha teknik bir şey. Ya çok problemli bir iş. O yapamam yani öyle ince o işlerle uğraşamam. Ama herhalde öyle bir şey yapardım yani. Öyle veya böyle. Başka bir şey düşünemiyorum. Belki televizyon tamirciliği, radyo. O zaman Yine radyo teknik. falan vardı. Evet teknik yani bu işi yapardım. Ama satış işi Olmaz. hiç bana göre bir şey değildi yani satış işi. Peki Kevork Bey, sihirli bir değneğe sahip olsanız bu sektörde neyi değiştirdiniz? Müşteriyi değiştirirdim. Nesini? Maalesef çok bilinçsiz müşterilerimiz var. Tabii bunun bilinçsiz olmalarının karşılığında bizim sektörde de çok bilinçsiz insanlar da var. Onu da kabul etmek lazım. Yani çuvaldızı oraya sokarken iğneyi de kendimize sokalım. Dolayısıyla önce bu zihniyeti değiştirmek isterim. Hem müşteri tarafında hem bizim tarafımızda yani işveren tarafında, sektör tarafında. Çünkü absürt şeyler oluyor. Müşteri absürt şeyler istiyor. Ya şu anda bile ben mesela yaşıyorum. Şey yapacak, kahvesi var adamın diyelim. Yahut ne bileyim bir salonu var, nargile salonu diyelim. Geliyor diyor ki ben oraya diyor bir fan alacağım diyor. Tamam diyorum. Kaç kişi var işte hesabını yapıyorum. Bu kadar metreküplük falan. Yo ben diyor yaptım diyor, altyapıyı yaptım diyor. Boruyu çektim diyor. İyi ne çektin? 10 santim pimaş çektim ben diyor. Ya hacı diyorum 10 santim pimaştan olmaz bu iş ya. Ne yapacaksın 10 santimlik pimaş? Ya ne olacak çeksin havayı diyor. İşte bu zihniyeti değiştiremiyoruz. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Yani bir de tabii çok para vermek istemiyor herhalde. Aynı şey yani sözün meclisten dışarı tabii. Bazı müteahhitlerin öyle değil ama herkes aynı şey değil ama. Mesela benim dükkana bir müteahhit geliyor. Fan alacağım diyor. Tamam diyorum. İşte gösteriyorum. Kaç para bu? Benim sattığım en ucuz fan 900 lira. Ama o beğendiği fan da 1300 lira, 1500 lira. O diyor ya çok para bu diyor. Ya diyorum sen daireyi satıyorsun 15 milyona ya. 10 milyon 15 milyona daire satıyorsun kardeşim diyorum. Yani buna 1000 liraya mı düşünüyorsun yani? Yüzde kaçı bu bunun? Öyle düşünme diyor. Orada diyor 60 daire var diyor. Bir çarpsana diyor 60'tan diyor şimdi. Hemen bunun hesabını yapıyor. Tamam da diyorum yani bir müşteri gelip de daireni aldığı zaman şuna bakmaz mı ya parnama? Vallahi diyor ben onu bunu bilmem. Benim diyor sözleşmemde fan yazılı diyor. Bir marka da yok bir şey de yok. Ben koyarım diyor fanımı. Beğenmezse alan değiştirsin bana ne diyor. İşte bu zihniyeti değiştirmek isterim yani. Böyle bir şey yok yani. Parası olmayan, bütçesi olmayan diyeyim. Tamam uygun bir fan almak isteyebilir. O ayrı bir şey. Ama müteahhit ya işin bu senin ya. Müteahhitlik yapıyorsun. Sattığın daireye bir değer katman gerekiyor. Değer katman lazım yani. Koysana doğru düz bir fan oraya. Kimi hiç fan bile koymuyor. Bir tane panjur koyuyor oraya. Tamam diyor geçiyor. Peki Kevork Bey, yeni mezun bir mühendis yanınıza gelse, genç bir arkadaş, hiç çalışmamış. Ona ne önerirsiniz, ne tavsiyede bulunursunuz? Ona ne öneririm? Ben sevmiyorum ama onun şantiyede çalışmasını isterim. Orayı bir görsün. Orayı bir görsün. Yani bir kere bu şart. Ha ben niye şantiyeyi sevmiyorum? Çünkü ben imalattan gelmeyim. Ben imalat yaptığım için, hayatım boyunca hep imalat yaptığım için ben bütün parçaları biliyorum zaten. Nereden yapılır. Bir de servis bile biliyorum. Yani hem servis yaptım hem imalat yaptım. Benim şöyle bir huyum vardır. Bu bardağı mı yapacağız? Bu bardağın kulpu değişecekse en hızlı ve en düzgün bir şekilde nasıl değiştirmesi gerektiğini tasarlamak isterim ve öyle yapmak isterim. İstemem ki bu servis elemanı müşterinin orada bu kulpu sökmek için 50 tane vida söküp bunu yerinden söküp bu kulpu sökmesin. Yani ergonomik olarak bunu kolaylaştırmak olması lazım. Dolayısıyla yeni gelen bir müşterinin de şantiyeye gidip neyin ne olduğunu bilmesi lazım. Balans vanası kitapta gördüğü gibi değil. Ağırlığını görsün.
Nasıl taşıttıracak onu görsün. Tersi düzü var mı yok mu bunu bilsin isterim yani. Sadece çizmekten o iş olmuyor. Resmiyet kazanmışsınızdır emeklilik konusunda ama Evet. bir emeklilik planı var mı? Yoksa gittiği yere kadar çalışacağız. Yok, bir emeklilik planım yok. Yapamadığım şeyler var. Gezmek istediğim yerler var. Ben gezmeyi seviyorum. Demin hobi diye sormuştum Evet. ya. Gezmeyi seviyorum. Yeni yerler, yeni yemekler, yeni tatlar tatmayı çok seviyorum. Gezmek istiyorum. Türkiye'nin her yanını gezmek istiyorum. Ayder Yaylası'nı hiç görmedim, görmek istiyorum. Ne bileyim Mardin'in taş evlerini görmedim, görmek istiyorum. Bingöl Kığı'ya gitmek istiyorum. Dedemin yeri. Oraya bir gitmek istiyorum. Nasıl bir yer, nedir gitmek istiyorum. Bunlar hayalim ama olur olmaz onu bilemem tabii. Yemek dediniz, yemekle ilgili bir sorunuz var. Bir akşam yemeğine çıkacak olsanız sektörden götüreceğiniz 3 kişi kim olurdu? Vallahi bir Turan'ı götürürüm. Turan Karakaya. Bir onu götürürüm. O yanımda olsun isterim. Çok değerli bir arkadaşımız. Çok da iyi yerlere geldi. Bir onu götürürüm. Başka kimi götürürüm derken Cevat Bey'i mesela götürürüm. Cevat Tanrıöver'i götürürüm. Onunla beraber onu götürürüm. Başka da kimse gelmedi aklıma yani. Peki. Şimdi çok genç yaşta. Beklemediğim bir soru olduğu için. Bu sorun evet güzel ya da o sürpriz bir soru. Çok küçük yaşta çalışmaya başladı. Soğutma sektörünün neredeyse 50 yılını biliyorsunuz. Evet. Gençken veya işte küçük yaşta pek çok firma gördünüz. Büyük ölçekli, büyük çalışanlı, büyük üretim alanları olan ve çoğu şu anda aramızda yok. Sizce bu firmalar hangi hataları yaptılar, hangi doğruları yapamadılar? Güzel bir soru oldu. Bizim sektörde, Irak sektöründe herkes büyümek ve büyük iş yapma peşinde. Büyük iş yapalım, büyük iş yapalım, büyük para. Tabii büyük iş yapınca tozu bile bir para kalıyor yani. Bir para kazanıyorsun netice itibariyle. Fakat bizim sektörün bir handikapı var. İşi yapıyorsun, parayı sonra alıyorsun. Bu en büyük dert. Bugün bir beyaz eşyacı dükkanına git, Arçelik'e git, mağazaya. Bir tane ütü alıyorum de. Ya ütü kaç paralık bir şey? Parasını vermeden ütüyü kapıdan dışarı çıkaramazsın. Ama bu sektör öyle değil. Bu sektör milyarlarca liralık cihazı götürüp takıyorsun, montaj ediyorsun. Ondan sonra para için adamın peşine koşuyorsun. Bu dengeyi tutturamazsan, ki çoğu firma tutturamıyor. Maksat büyük iş yapmış olsun. Hele oradan biraz da peşinat falan aldıysa, o aldığı o peşinatla çoğu tanıyorum da böyle görmüşümdür. Aldığı peşinatı işe yatırıp ya bunu aldım şu adamın makinelerini alayım da sonra karıma sonra bakarım demiyor. Aldığı peşinatla bir daire alıyor. İşte ne bileyim bir arabasını değiştiriyor. Bir şey yapıyor yani o parayı o işe yatırmıyor. Çünkü önünde bir ödeme planı var. Şimdi peşinat aldım diyor %20. Biraz iş yaptıktan sonra bir %10 daha alacağım diye düşünüyor ama o %10'u alamıyor. Olmuyor yani o iş. Müşteri vermiyor onu. Bir bahane bulup vermiyor. Ve bu katlanıyor ve bir zaman sonra artık işin içinden çıkılmaz hale geliyor ve firma kapanıyor. Kapanıyor. Yani bu iş para meselesi, bilinç Ölçek meselesi. Parayı alamazsan işini yürütemezsin. Ben hiçbir zaman o konuda büyük iş yapmanın peşinde değildim. Eski ortağımla da bu yüzden biraz çatışmalarımız olmuştur. O hep büyük işler yapmanın derdinde. Ben de yok. Sabancı'nın kulesini yapmayalım arkadaş. Ahmet Efendi'nin nişanını yapalım. Mehmet Efendi'nin villasını yapalım. 2-3 ayda işimiz bitsin, paramızı alalım. Yani ben bunun derdindeyim. Her zaman bunu düşündüm. Ama büyük iş yapmak isteyenler hep görüyorum. Dediğin gibi hepsi batıyor yani. Çok büyük. Peki Kevork Bey sizce bir firmanın büyüklüğü neyle ölçülmeli? Yani cirosal büyüklük mü, karlılık mı, iş hacmi mi veya çalışan sayısı? Sizce büyüklüğün karşılığı tanımı ne? Bence yaptığı işlerin kalitesi. Yaptığı işler ne kadar kaliteliyse o firma o kadar büyüktür. Miktar önemli değil. Yani bana göre miktarı önemli değil. 5 tane iş yapmıştır ama 10 numara 5 yıldız iş yapmıştır. Başka biri 100 tane iş yapmıştır ama yaptığı işler çok kötüdür. Fiyatı uygun olduğu için bir sürü iş yapmıştır. Ama öyle de tanıyorum. Adam hiçbir şey bilmiyor, yapamıyor ama çok iyi para da kazanıyor. Çok da iş yapmış. Ama yaptığı iş kaliteli bir iş değil yani. Peki şimdi çalışma hayatınızda zor zamanlarda olmuştur, stresli, sıkıntılı. Bu anlar eve yansıyor mu yoksa iş yerine bırakıp evde unutuyor musunuz? Yok, evde pek unutamıyorum. Mecburen tabii şeye yansıyor. Yansıyor, İşe de, yani bunu yansıtmamaya çalışıyorum ama yani bu maalesef olmuyor. Evde de düşünmek zorunda kalıyorum. Düşünüyorum yani. Hatta bu konuda benim yaşadığım çok büyük bir sıkıntı var. Onu bir anlatayım size. Buyurun. Eski şirketimdeyken Ataköy'de bir sinema salonu yapıyoruz. 5 tane mi 6 tane sinema salonu, cep sinema salonu var. Onun taahhüt işini almışız. Onun ısıtma, soğutma, havalandırma işlerini yapıyoruz. Her şey yolunda gidiyor, gayet güzel. Bir iş için Arçelik fabrikasına gelmiştim. Fabrikadan çıktım, eve döneceğim.
Daha doğrusu fabrikadan çıktıktan sonra Ataköy'e şantiyeye gitmem gerekiyordu. Bir kontrol edeyim ne iş dedi. Çünkü işin yetişmesi de lazım. Yüzüklerin Efendisi'yle açılış yapacaklar. Yüzüklerin Efendisi oynayacak ve onunla galayla beraber açılış yapılacak salonların. Alışveriş merkezinde, Ataköy'ün eski bir alışveriş merkezi var orada. Yolda tıkalı. Saat 7, 6.30 muydu ne miydi çıktım Arçelik'ten. Telefon açtım orada kanalları yapan ustaya. Dedim nedir durum? Tamam abi dedi, yaptık dedi, bitti dedi. Yani yapıyor dedi, yolunda işler. Peki dedim ne durumdasın? İşte menfezleri dedi takıcı. Menfez deliklerini deleceğiz. Bugünlük işimiz bitiyor dedi. Gideceğiz dedi. Peki dedim benim gelmem gerektiren bir durum var mı dedim. Yani geleyim mi ben dedim. Ben geç kaldım, daha Çayırova'dayım. Yok dedi, gelmene gerek yok dedi. Zaten biz de birazdan çıkacağız dedi. İyi tamam o zaman yarın sabah görüşürüz dedim. Kapattım işte tıngır mıngır tıkalı yolda gidiyorken telefon açıldı. Baktım usta arıyor beni. Aradan yarım saat geçmiş. Usta dedi gelecek misin sen buraya dedi. Dedim oğlum dedin ya gelmene gerek yok diye, niye geleyim? Ama dedi gelsen iyi olur dedi. Ama sesinde de bir tuhaflık var. Gelsen iyi olur dedi. Ne oldu dedim. Ya yangın çıktı da dedi. Ya, yangın çıktı dedi zaten ömrümden 10 yıl gitti. Ne demek dedim ya yangın çıktı. Ya dedi gel dedi itfaiye falan geldi dedi bak. Bayağı büyük. Bayağı büyük itfaiye geldi dedi falan. Tamam dedim kapat geliyorum. Saat 9 muydu 9'u çeyrek 9.30 muydu ne miydi? Ancak gidebildim oraya. Yani yolda tabii ne oldum şey yapamazsınız yani düşünemezsiniz yani. Dedim bittim ben bittik yani. Bittik. Ya şurada açılacak 4-5 gün var. Ya bir hafta var neyse kısa bir zaman var. Yangın çıktı diyor. Salonlar kumaş kaplı. Düşün duvarlar kumaş kaplı. Yangın çıktı dediği zaman. Bitti hepsi. Ya bitti diyorum ya ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Nasıl yangın çıkabilir? İtfaiye falan da geldiyse diyorum AVM mi yandı diyorum. Çatı mı yandı ne oldu ki? Böyle hayaller kuruyorum. İnsan tabii o zaman olumlu şeyler düşünemez ya. Neyse gittim arabayı park ettim. AVM'den içeriye girdim. Baktım ki ortamda bir şey yok. Ciddi bir şey yok. Evet yani ortada böyle yangın çıkmış millet paniklemiş gibi bir şey yok. Yani herkes alışverişine falan devam ediyor. Bir şey yok. Bir hışım üst kata çıktım. Bir girdim içeriye. İşte ışıklar sönük böyle ışıklar yanıyor. Lüksler falan koymuşlar. Firmanın muhasebe müdürü vardı. Baktım elinde bir fırça yerleri süpürüyor. Köpük olmuş yerler. Onları süpürüyor falan. Dedim ne oldu? Gel Kevork dedi gel dedi. Bak dedi adamların yaptığına bak dedi. Mahvolduk dedi. O anda etrafta böyle yanmış bir şey görmediğim için. Böyle yani kül olmuş falan bir şey görmediğim için. Ya dedim boş ver bunları dedim. Yaralı falan var mı dedim. Öyle böyle bir şey var mı dedim. Yok öyle bir şey olmadı söndürdük dedi. İyi dedim boş ver dedim yaparız ne olacak dedim ya. Bir şey olmaz dedim. Bak bizim usta orada dedim oğlum ne oldu? Kanalların içerisinde izole var. Yapıştırılmış baliyle. Sen onu kalk jetle kes. Jetle keserken tabii o sünger ve bali alev alıyor. Kanalın içindekiler bütün tutuşuyor. Kanalın içinde tutuşuyor. Şeyi sıkıyorlar. Yangın söndürücü. Zaten orada hazır duruyordu. Yangın söndürücü falan sıkıyorlar ama tabii her taraf duman oluyor. Bir şey olmuyor. Kanalın içindeki süngerler yanıyor. Yangın dediği o. Kanalın içindeki süngerler yanıyor. Dedim sabaha kadar çalışıyorsunuz yenisini yapıp getirip buraya takıyorsunuz dedim. Neyse yaptılar götürdüler taktılar. Ama dediğim gibi ömürden ömür yani bunu gel eve götürme bu şeyi yani. Yani böyle bir şey mümkün değil yani. Fuarlarla ilgili bir sorumuz var Kevork Bey. Bu sektörel fuarlar olsun veya bir günlük etkinlikler olsun. Bunların sektörün gelişimine bir katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz? Eskiden oluyordu şimdi olmuyor. Şimdi hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ne gibi farklılıklar var eskiyle? Ya eskiden mesela biz Kurken'le ortak olduğumuz zaman bizim Kurken'in atölyesi vardı zaten. Dolapdere'de evden bozma bir şeydi. Atölye değildi. Evin bir katıydı yani. 2 katlı bir ev vardı. Onun o katta oradaydık. O vaziyette biz şeye katıldık. Buz makinemizi tanıtmak için fuara katıldık. O zaman gelen müşteriler fuardan alışveriş yapardı yani tanırdı. Bakardı alırdı. Biz de oradan zaten biz kendimizi o fuarda şimdi rahmetli olmuştur herhalde Arslan İncir diye bir toptancı ciğer toptancısı. Onunla tanıştık.
O adam bize sipariş verdi, buz makinesi siparişi verdi. Hayatımızda yapmadığımız halde yapıyoruz dedik. 750 kiloluk buz makinesinden adam 2 tane sipariş verdi. Yarısında orada verdi parasını. Dünya bir şeydi ya. Verdiği parayla dünya kadar paslanmaz saç aldık, şey yaptık yani. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi köylüler sağırlar, birbirini kovalar. İşte ben gidiyorum. Benim gibi bir sektörden gidiyorlar. Vay hoş geldin, beş gittin. Oturup konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama müşteri var mı? Açıkçası bence yok. Hatta bu sektör bir günlük fuar dedin ya. Ne zamandı bilmiyorum. 3-5 sene önceydi herhalde. Çırağan'da bir etkinlik vardı. Oraya ben de katıldım. Lamba, ultraviyole lamba satmak için. Stand tuttuk. Güzel filmler yaptırdım. Televizyon koyduk falan. 1500 kişi gelecek. Dediler yani 1500 kişi var. Standı kurduk, hatta oğlumla beraber gittik oraya. Broşür falan da aldık. Benim oğlanım dedim ki bak dedim çok kalabalık olacak. Şimdi bunlar meraklıdır. Benim kafam eskiye kalmış. Bunlar dedim meraklıdır. Broşürleri alırlar. Yetmeyebilir aldıklarımız. Fazladan. Olmazsa öğlenleyin sen atlar gider alırsın bir tane daha. Bir koli daha broşür alır gelirsin. Kaç ben broşür getirmiştim hatırlamıyorum ama atıyorum 1000 tane broşür getirdim oraya. Sen dedim alır gelirsin dedim. Tamam dedi. Ya arkadaş bir kişi gelmedi ya. Merak edip sormadılar bile ya. Ya bu ne menem şeydir, ne yapıyor diye bir kişi olmadı. Millet o gırtlak yedi. Ya böyle duruyoruz orada, biz bekliyoruz ya kardeşim gel bir bak, sor, merak et ya. Bırak almayı. Sen kendi malını bana satmak için gel en azından. Değil mi yani? O bile olmadı. O bile olmadı yani. 1000 tane broşürle gittikse 999 broşürle geri geldik. O bir tanesini de orada beni tanıyan bir arkadaşım gördü. Vay ne haber falan dedi. Ona verdim bir tane. Gitti. O günden beridir ben bir daha da katılmıyorum fuara falan. Yani. Peki Kevork Bey, yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersiniz yoksa teorik bilgiyi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Ya bence yaşayarak öğrenmek en sağlamı. Yaşayarak öğrenince bir daha unutmuyorsun. Şimdi orijinal bir sorumuz var. Hayatınız bir film olsa kimin oynamasını istersiniz? Vallahi buna cevap veremeyeceğim. Bilmiyorum. Sevdiğiniz, beğendiğiniz belki bir oyuncu olabilir. Yani bir yakışıklı adam Brad Pitt oynasın ne bileyim. Veya John Clooney mi oynasın, bir şey oynasın yani. Şimdi hızlı tercih sorularımız var. Marka mı, fiyat mı? Marka. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Yeni müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahada olmak. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Tahsilat günü. Tahsilat olmayınca satış da olmuyor. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Burası biraz şey. Eğer içgüdülerine güveniyorsan hızlı karar. Yoksa detaylı analiz. Teklif ver bekle mi yoksa arada dürt baskı yap ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Teklif verip sonra da bir baskı yapmak, hafif bir şey. Benim tarzım değil Bir o. hatırlatma. Ya bir kere hatırlatırım, olmazsa da üstüne düşmem yani. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Risk almaya inanıyorum ama ben temkinli gidiyorum. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık bence. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Birebir müşteri ziyareti. Excel mi, CRM mi? Ben Excel'de her şeyi yapabildiğim için Excel diyeceğim. Çay mı, kahve mi? İkisi de. İkisi de. Sektörden beğendiğiniz, takip ettiğiniz 3 tane marka. Sektörden beğenip takip ettiğim 3 tane marka. Yok. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp. Hızlı. WhatsApp'tan teklif verdiğiniz oluyor mu? Çok. Çok. Hatta bana mail diyor, WhatsApp'ın yok mu kardeşim diyorum. Emoji kullanıyorsunuz. Kullanırım. Çok kullandığınız bir emoji var mı? Gülüş emojisini çok kullanırım. Bir de ben hatalıysam, unutmuşsam bir maymunun böyle gözlerini kapamış bir şey var, onu kullanırım. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Müşteri kaybı. O da kar kaybı demek bana göre. Tiyatro mu, sinema mı? İkisini de severim ama tiyatro başka. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Genç yetenek. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Peki Kevork Bey, son sorumuz. Şu anda benim yerimde siz oturuyor olsanız kendinize hangi soruyu sorardınız? Yani yaklaşık bir saattir sohbet ediyoruz. Şu soruyu da sorsaydın diyeceğiniz bir soru var mı? Ve cevabı ne? Şey sorabilirdim mesela, ben senin yerinde olsam, çok böyle bu işleri servis yaptığımız için
hiç başınızdan ilginç bir servis olayı geçmiş midir diye sorardım ben olsam. Sorardım yani. Geçti mi? Geçti tabii. Anlatmak isterseniz. Yani anlatabilirim. Eski şirketler kurken ortak olduğum zaman hani demin bahsetmiştim. Arslan İncir Evet. buz makinesi almıştı. Bu adam ciğer toptancısı. Türkiye'nin her yerine sakatat topluyor ve bunları satıyor. Bir gün dedi ki çocuklar dedi Çekmeköy mü? Yani oralarda daha şimdi böyle gelişmiş değil tabii o zaman. Orada dedi ben dedi bir yer aldım. Orada dedi büyük depolar kuruyorum. Orada sakatat toplayacağım. Oraya soğuk hava lazım. Yapar mısınız dedi. Yaparız Aslan abi dedik. Tamam dedi ben dedi monoblok soğuk oda istiyorum. Tamam. Fiyatımızı verdik. Daha doğrusu işte hesabımızı yaptık. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Fiyatımızı verdik. Adam hiç zaten itiraz etmez. Çok dediğim gibi rahmetli olmuştu. Çünkü o zaman yaşlıydı. Toprağı bol olsun. Tamam yapın çocuklar dedi. Neyse hesap ettik. Şu kadar metrekare var. Burayı difriz istiyor. Eksi 18 derece istiyor. 20 derece istiyor. Hesap ettik filan. 6,5 beygir galiba. Dorin kompresör. Yarı hermetik. Bunu kullanmaya karar verdik. Onu aldık. Kompresörü aldık. Sonra buna bir kondenser ve evaporatörün yapılması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Dolapdere'de olan şey var. Baba benim 6,5 beygir makinem var. Buna bir kondenser ver. Satıcı biliyor. Al bunu diyor. Veriyor. Kullanıyorsun. Oluyor yani. Bu böyle oluyor. Buna bir kondenser yaptıracağız. O zaman kondenser yapan veya bir yere yaptırıp da kendi yapıyormuş gibi olan bir firma vardı. Başında da çok sevdiğim bir abim vardı. Ona gittim. Dedim ki Mustafa abi biz böyle böyle bir şey yapacağız. Buna kondenser ve evaporatör lazım. Tabii çocuklar dedi. Ben dedi size yardımcı olayım dedi. Tamam oldu dedim. Nasıl bir kondenser koyacaksak yap hesabını. Yüksek mühendis, makine mühendisi bu adam. Ne koyuyorsunuz? İşte Dorin'in 6,5 beygir şu modeli koyuyoruz. Açtı katalogdan. Baktı. Tamam dedi. Eksi 10'daki kapasitesine baktı. Şu kadar kalorilik bir kondenser dedi. Bunun %10 fazlası dedi. İşte şöyle olacak dedi. Bir şeyler hesapladı, çarptı, çırptı bir şeyler yaptı. Şu kadar metrekarelik bir kondenser lazım size dedi. Mustafa abi dedim. Yalnız dedim bir şey yanlış mı yaptın acaba dedim. Eksi 10'da çalıştırmayacağız biz dedim. Difriz olacak bu. Eksi 30'a, eksi 25'e bakman gerekmiyor muydu dedim. Yani ben mi yanlış anlattım dedim. Yani benim bildiğim öyle olmaz mı? Yani eksi 25. Kevork oğlum dedi yapma ya dedi. Eksi 25'e inmesi için dedi eksi 10'da bir çalışması lazım makinenin dedi. O sıcaklığı atmazsa dedi eksi 20'ye nasıl çalışır dedi. Peki abi dedim yani ben sadece bilmiyorum yani bu işi yapan sensin. Sana sordum sadece dedim. Yok sen dedi merak etme dedi. Bir de sıcak gaz defrost olacak bu tabii. Tamam dedik. Parasını puturasını konuştuk. Bir zaman geçti. Hazır dedi kondenserler dedi. Gelin alın dedi. Baba gittik kondenseri bir almaya. Bu ne ya? Masa kadar. Vallahi bak bu masa kadar. Böyle bir şey. Evaporatör de öyle. Biraz daha ufak. Mustafa abi bu ne ya? Dedi kondenser bu kadar metrekare lazım bu işe. Tamam abi lazımsa lazım yani. Budur ne yapalım yani. Aldık onu koyduk. Üstüne 3 tane mi 2 tane 50'şer santimlik fanlardan koyduk. Kocaman bir şey oldu bu. Aldık götürdük yerine montaj ettik. Çalıştırdık. Gayet güzel. İçerisi hemen eksi 20 oldu. Şak dedi durdu filan. Tamam yani eşek bir makine tabii olacak yani. Sonra ertesi gün adam aradı beni. Onun bir teknik işlerine bakan Osman Usta vardı. Havacı astsubaydı bu emekli olmuş. Bu işlerden de çok iyi anlardı. Ya Kevork dedi bu tamam da dedi defrost yaptığı zaman karları eritmiyor dedi. Nasıl eritmez dedim ya. Vallahi dedi eritmiyor dedi. Defrosta geçiyor dedi ama karlar erimiyor dedi. Tamam dedim. Gittim baktım. Hakikaten erimiyor. Ya ne yaptımsa eritmiyor. Olmuyor yani. Çünkü sıcak gaz kondensere kaçıyor. Evaporatöre gitmiyor. Beceremedik gittim kondenseri aldığımız adama. Mustafa Bey. Mustafa abi dedim ya böyle böyle oldu. Sen dedi reistans istemedin dedi dedi. Evaporatöre. Abi sıcak gaz defrost yaptık dedim ya. Söyledim ya dedim sıcak gaz defrost yapacağız buna diye. Ya be oğlum dedi ya dedi. İcat çıkarıyorsunuz dedi ya. Niye reistans koymadınız ki dedi. Sıcak gaz defrostlar olur mu bu işler dedi. Bakma dedi Avrupalı yapıyor dedi. Ne yapacağız abi yaptık bitti artık yani bu iş. Reistans koyun dedi. İyi peki dedik. Reistans yaptırdık. Çok zor olmasına rağmen oralar evaporatörü reistans koyduk. Yok abi olmadı. Olmadı yani. Rezil olduk.
Ama Aslan abi hiçbir zaman ya çocuklar bu olmadı verin paramı falan demedi yani adam. Allah için yani. Fakat ne zaman çağırırsa da gittim. Gece 3'te telefon açıyordu. Atlayıp arabaya gece o soğukta gidiyordum. İşte o soğukta değil gecenin o yarısında kalkıp gidiyorum. Eksi 20 dereceye giriyorum. Dışarıya çıkıyorum. Artı 20 derece 40 derece fark var. Girip onu eritip çıkartıyorum falan. Bu vaziyetteyim yani. Gel zaman git zaman adam yanın tarafta 2 tane daha oda yaptı. Dedi ki çocuklar dedi bana ben dedi gene dedi oda yaptırıyorum ama dedi kusura bakmayın dedi bu sefer senden almayacağım çünkü dedi belli yapamadınız siz bu işi dedi. Ben dedi Teknion'dan dedi anlaştım İtalya'dan getirteceğim dedi. Peki abi dedik getirt yani. Haklı adam ne diyeyim yani olmadı yani bu iş. Malı getirmiş kurmuşlar oraya. Beni aradı. Kevork dedi geldiler kurdular dedi. Gel istiyorsan bir bak. Sen de yapacaksan bundan sonra ona göre yaparsın dedi. Bak da dedi ona göre yaparsın dedi. Tamam Arslan abi dedim. Kalktım gittim. Koyduğu şeye bir baktım. Abi küçücük bir şey. Aynı büyüklükteki odalar. Açtım kapağını. O da 6,5 beygir kullanmış. Yani makine aynı. O Frescott kullanmış. Ben Dorin kullanmıştım. Ama gel gör ki alttaki kondenser ya şu kadar bir tek sıra. Bak giriyor çıkıyor. Bu nasıl bir kondenser? Bir tane de fan var üstünde. 50 santimlik bende 2 tane mi 3 tane mi fan var? 3 tane galiba fan var. Adam bir tane 50 santimlik fan koymuş. Tamam fanın kanadı falan daha böyle şeyli. Gittim tekrar Mustafa abiye. Dedim ya dedim bak böyle böyle getirdiler adamlar dedim. İtalya'dan. Ama dedim kondenser küçücük bir şey. Ya dedi çalışmaz o dedi ya dedi. Bir gelin bakın dedim beraber bakalım. Yanında bir mühendis bir çocuk vardı Atilla. Atilla'yla bir gidin baksın bakayım dedi Atilla'nın da. Geldik işte Atilla oraya. Baktı. Yok ya dedi bu çalışmaz dedi ya. O 2 gün sonra bu krank kırar dedi ya. Olur mu öyle şey dedi ya. Makineye bak dedi koyduğu kondensere bak dedi. Evaporatöre bak ya diyor bir de bana. İncecik lameller var bu ne diyor diyor 2 dakikada tıkanır bunlar diyor. Ama abi dedim adam İtalyan yapmış bunu yani. Yok ya dedi bunlar dedi İtalyanlar kendilerine göre yapıyorlar bunu dedi. Bu çalışmaz bu dedi. Peki dedim tamam yani çalışmaz diyorsan adam almış bunu artık. O gitti. Dedim ki Aslan abi dedim çalıştıracağın zaman ben de dedim burada olayım. Aradan birkaç gün geçti. Kevork dedi mal geliyor. Bugün çalıştıracağım sen de dedi istiyorsan gel. Ben de gittim. Açtılar içeriye ciğerleri tıktılar abi. Şey gibi atıyorlar ciğerleri, yürekleri, sakatatları falan. Şeyin içi doldu ha. Deponun içi doldu. Aylardan Ağustos. Dışarıda var 35 derece sıcaklık. Bulunduğu yerde de açık ama üstü böyle sundurma şey var kapalı. Açık her taraf ama üstü çatı kapalı yağmur olmasın diye. Makineye bir start verdiler. Makine bir çalışıyor. Nasıl biliyor musun? O fan da tam devir çalışıyor. Cehennem gibi sıcak çıkarıyor oradan. Cehennem gibi. Dedim tamam adam haklıymış şimdi kıracak bu. Bir şey kırılacak yani. Ya presyon otomatiğe atacak. Emniyet presyon. Ya o atacak ya da dedim bu bir yeri kırılacak bunun. Bekliyorum yani. Bir 15-20 dakika makine canavar gibi öyle bir sesten o fanın sesi, motorun sesi ama atmadı presyon otomatiği. Dereceye bakıyorum hızdan düşüyor. Pıt 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 sonra ses yavaşladı. İçerisi düştü 3 dereceye. Bak bu yarım saat içerisinde oluyor bütün bunlar. İçerisi 3 dereceye düştü. Fanın devri düştü. Şak dedi defrosa geçti. Bütün dışarıya böyle hortumla su boşalmış gibi tabii o ciğer daha taze olduğu için onun nemini aldı. Dışarıya boşalttı. Ondan sonra tekrar 1 dakika sürmedi defrost zaten. 1 dakika sonra tekrar başladı çalışmaya. Gayet sakin. Ben orada bakıyorum. Derece gözle görülür düşüyor aşağıya. Ne çıt var ne bir şey var. Gayet güzel çalışıyor. Dedim adam yapmış. Yani benim yaptığımdan farklı bir şey yapmamış. Sıcak gaz defrostu var. Benim de var.
Fan kontrolü bende de var. Ben de yapmışım bunları. Fan kontrolüm var. Sıcak gaz defrosum var. Aynı onun, yani hiçbir fark yok. Tek fark kondenser ve evaporatör boyutları. Demek ki dedim ben o zaman haklıydım. Yani eksi 30'a göre bunu yapsaydı bu iş olacaktı. Yapmadığı için o zamanki düşünceye göre eksi 10'da neyse odur dediğine göre yaptığı için bu iş dedim başarılı olmadı. Adam onu canavar gibi çalışıyordu bak. Defros mefros hak getire. Halen daha şimdi gidersen herhalde Takır takır lamel çalışıyor. araları abi geniş olacak. Geniş 5 mm. Onunla buz tutar. Yok abi incecik. Şimdi klimalardaki gibi incecik ya. Ama ne oluyor? Defrosa geçiyor. Çünkü defrostan çıkması için de bir termostat var orada. Eriyince zaten çıkıyor. Kondenser ufak olduğu için gazın tamamı evaparatöre gidiyor zaten. Acayip ısınıyor orası. Bizde öyle bir şey yok. O kadar büyük kondenserde o sıcak gaz oraya gider mi? Biz kullanmışız 13-14 kilo gaz. Adam 1,5 kilo gazdan bu işi bitirmiş yani. Öyle düşün. Bu benim hayatımda gördüğüm çok önemli bir ders. Peki, Ders dedin ya. sonrasında Mustafa Usta görüştünüz mü böyle böyle oldu diye? Söyledim böyle böyle çalışıyordu. O bir seneyi çıkarmaz o makine dedi. O hala da Israrcı. bir seneyi çıkartmaz o makine dedi. Biz biliyoruz bunlar dedi. Çok başımıza geldi bunlar falan dedi. İyi abi dedim ama yani işi kaçırdık dedim. Bak adam aldı işi oradan yani. Öyle veya böyle yani. Peki Kemal Bey çok teşekkürler. Çok Rica güzel bir ederim. sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Beni kabul edip burada sohbet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hıvak Bey'in bugünkü konu NASA Mühendislik kurucusu Kevork Hamamcıyan oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.